Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız ve katı yağsız çay demlenene kadar şipşak hazırlayıp pişirebileceğiniz çok lezzetli yumuşacık pamuk poğaça tarifini paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı su, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra 2 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve spatula yardımıyla homojen bir şekilde karıştırıyorum. Evet, sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra ilk etapta 3 su bardağı unumu ekliyorum ve 1 paket kabartma tozunu ilave ettikten sonra geri kalan unumu kontrollü bir şekilde kulak memesinden daha yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bir de unun kalitesine göre kıvamı mutlaka değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu aşamadan sonra hamurum ağırlaştı. Spatulayı bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurunun kıvamını daha iyi hissedebilmem için masayı unluyorum ve hamurumu masamın üzerine alıp tekrardan istediğim kıvamı yakalayana kadar yoğuruyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu gayet güzel yoğurdum. Kıvamının bu şekilde yumuşak, çok yumuşak olması gerekiyor. Burası çok önemli. Daha sonradan tekrardan hamur yoğurma kabıma alıyorum ve yaklaşık 15 dakika dinlendiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi 15 dakikanın sonunda hamurum gayet güzel dinlendi ve çok özlü bir hamur oldu. Şimdi tekrar masanın üzerine alıyorum ve hamur kesme aletiyle 15 eşit parçaya bölüyorum. Hamurumuzun kıvamı çok cıvık olduğu için keserken yapışabilir. O yüzden her seferinde unlamanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi kestiğim parçalardan mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, bezelerimizi oluşturduk. Şimdi masayı yağladım ve poğaçalarımı yapmaya geçiyorum. Bezemi aldım. Sadece orta kısmını böyle bastırarak açıyoruz. Kenarlarını yağlamamaya özen gösterin. Yoksa kapanmaz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı dolusu beyaz peynir koyuyorum ve kenarlarından bu şekilde poğaça kapatır gibi kapatıyorum. Dilerseniz bu poğaçayı peynir yerine patates ya da kıymayla da yapabilirsiniz. İkisi de çok güzel yakışıyor. Emin olabilirsiniz. Gerçekten bu poğaçayı şiddetle tavsiye ediyorum. O kadar pratik ki çayı koyun, demlenene kadar emin olun hazır oluyor. Ve bir gün sonra bile asla bayatlamıyor. Poğaçayı yaparken bir de bezenizi aldığınız zaman ters çevirerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü üst kısım her zaman pürüzsüz olan kısımdır ve onun üste gelmesi gerekiyor. Bir de içindeki peynirin erimemesi için ve daha dolgun olması için beyaz peyniri mutlaka yağsız olanından kullanınız lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarımı yaptım. Toplamda 15 adet çıktı ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine 2 yumurta sarısı, benim yumurtalarım küçüktü o yüzden 2 tane kullanmak zorunda kaldım. Üzerine 1-2 damla sütle karıştırdığım yumurta sarısını sürüyorum ve çörek otu da serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü
dengeli bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarım fırından çıktı. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl nar gibi kızarmış ve çok güzel görünüyor. Daha sonra sıcakken üzerine örtüyorum ve bir 10 dakika soğumasını bekledikten sonra Evet şimdi poğaçalarımı fırından çıkardım. Biraz da soğumasını bekledim. Hemen şimdi size dokusunu ve kıvamını ve lezzetini göstermek istiyorum. Şuradan şöyle önce yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Of, yani gerçekten çok güzel oldu. Maya kullanmadan şuraya bakın, yumuşacık ve çok da güzel kabardı. Siz de görüyorsunuz. Bakın ne kadar güzel kabardılar. Şuraya bakın. Bakar mısınız? Altı üstü çok güzel kızardı ve yumuşacık. Şuraya bakın. Hemen şöyle ayırıp içinin piştiğini de göstermek istiyorum. Asla hamur değil, görüyorsunuz. İçi dolu dolu peynir ve asla hamur değil, inanın. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen şimdi sizin için tadına da bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Yumuşacık, pamuk gibi ve bir o kadar da lezzetli. Emin olabilirsiniz diyorum. Tadı, tuzu tam kıvamında. İnanın çok pratik bir poğaça. Çayı koyun, inanın çay demlenene kadar hemen hazır olur. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Siz de gördüğünüz katı yağ asla kullanmadım. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.